Nabi, Nabi, 1642'de Ruha'da, Şanlıurfa'da doğdu. Asıl adı Yusuf olmakla beraber Nabi mahlasıyla tanındı. Osmanlı'nın sıkıntılı günlerini yaşadığı 17. yüzyılda dünyaya gelmiş ve 1. İbrahim ile 3. Ahmet dönemi arasında saltanat sürmüş olan 6 padişah dönemini görmüştür. Gaffarzade veya Karakapıcılar ailesine mensup olduğu hakkında söylentiler vardır. Kardeşi Seyyid Ahmet'in el yazması eseri El-Futuhatu Mekkiye'nin iç kapağına yazdığı kayıttan anlaşıldığına göre babasının adı Seyyid Mustafa'dır. Ayrıca başka erkek ve kız kardeşlerinin bulunduğu bilinmektedir. Hayriye adlı ünlü mesnevisinin baş tarafında oğluna, atalarının ilim sayesinde yüksek mertebelere ulaştıklarını ve nesebinin ünlü olduğunu hatırlatmaktadır. Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Urfa'da geçiren Nabi'nin burada iyi bir eğitim aldığı, Arapça ve Farsça öğrendiği anlaşılmaktadır. Bir rivayete göre, erginlik yaşlarında iken Yakup Halife adında bir şeyhe intisap ederek tasavvufa yönelmiş, bir süre çobanlığını yaptığı bu şeyh onu İstanbul'a gitmesi için teşvik etmiştir. Bir başka rivayete göre 1666 İstanbul'a gitmiştir. Bir şiirinden, önceleri İstanbul'da aradığını bulamamaktan dolayı hayal kırıklığına uğradı, fakat çok geçmeden Sultan 4. Mehmed'in musahibi damat Mustafa Paşa ile tanıştığı ve onun ölümüne kadar süren bu dostluk sayesinde oldukça rahat bir hayata kavuştuğu öğrenilmektedir. İstanbul'a gelişinden bir süre sonra, bilgisi ve şiir yeteneği sayesinde çevresindekilerin ilgisini çekmiş ve orada çeşitli devlet görevlerinde bulunmuştur. Bu görevler arasında Musahip Mustafa Paşa'nın divan katipliği görevi, bu görev aracılığıyla paşanın yakın himayesini görmesi bakımından önemlidir. 4. Mehmed'in yakın çevresine girdiği bu dönemde Musahip Mustafa Paşa'nın mahiyetinde Lehistan seferine katıldı ve Kamaniçe'nin fethi üzerine 2 tarih düşürdü. Bunlardan biri Kale Kapısı'na da işlenmiştir. Şehzadeler için düzenlenen ihtişamlı sünnet düğününe katılan Nabi 15 gün devam eden bu şenlikleri Surnamesinde adeta bir belge niteliğinde anlatır. Daha sonra Mustafa Paşa'nın yardımıyla hacca giden Nabi, hac dönüşünde Mustafa Paşa'ya ketüda olmuş ve hac yolculuğu izlenimlerini anlattığı Tuhfetül Harameyn'i kaleme almıştır. Ancak bir süre sonra kendi isteğiyle paşanın ketüdalık görevinden ayrılmıştır. Görevinden ayrıldıktan sonra etrafındaki insanların tavır değiştirmelerinden etkilenen sanatçıya bu durum ünlü Azdiye kasidesini yazdırmıştır. Nabi'nin yaşadığı yerler arasında en uzun süre kaldığı şehir Halep'tir. Halep'te sakin ve huzurlu bir hayat geçirdiği bilinen Nabi, orada bulunduğu yıllarda başta İstanbul ve Urfa'dakiler olmak üzere değişik yerlerdeki dostlarıyla ilişkisini sürdürmüştür. Bu durumu münşeatında bulunan, değişik kişilere yazdığı mektuplarından öğreniyoruz. Nabi'nin hayatında Halep, önemli dönüm noktasıdır. Çünkü orada geçirdiği 25-30 yıllık süre içinde düşünceye dayalı dünya görüşünü yansıtan edebi kişiliğini kazanmış, orada doğan oğlu Hayrullah için ünlü eseri Hayriye adlı mesnevisini ve Hayrabad'ı Halep'te yazmış ve divanını düzenlemiştir. Ömrünün sonuna doğru Baltacı Mehmet Paşa ile birlikte tekrar İstanbul'a dönen Nabi, orada 70 yaşına ulaşmış bir üstad şair olarak çevresinden saygı görmüştür. Nabi, İstanbul'a dönüşünden birkaç yıl sonra 1712'de İstanbul'da ölmüştür. Nabi'nin edebi kişiliği. Nabi, 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı sahasında yetişen şairlerin en ünlüsü olarak tanınır. Nabi, şiirlerinde gösterdiği dini, felsefi, aşıkane edanın yanında divan, mesnevi, tarih, münşeat gibi değişik türlerde eser vermiş üretken ve çok yönlü bir sanatçıdır. Gelenekselin dışında yeni şiir tarzı için gözlerini önce İran'a çeviren Nabi, orada kendi durgun ve akılcı mizacına uygun olan ve düşündürmeyi ön plana alan şiiri bulmuştur. Nabi'nin şiirle düşünceyi birleştirerek açtığı Hikemi şiir yolu, dönemi için yenilik sayılmış ve bu yolda hem kendi döneminde hem de daha sonra kendisini izleyen başka sanatçılar yetişmiştir. Nabi, düşünen ve gördüklerine, çevresinde olup bitenlere ibret gözüyle bakabilen, zamanında yaşananları eleştiren ve bunları söze döküp etrafındakilere öğüt veren bir mizaca sahiptir. Bu tarz, hikemi şiir, hakimane şiir, hikmetamiz şiir diye bildiğimiz, düşündürme, yol gösterme amaçlı şiirdir. Nabi, divan edebiyatının çeşitli biçim ve türlerinde, değişik konularında yazmış, hem manzum hem de mensur eser vermiş bir sanatçıdır. Nabi'nin, 6'sı manzum 4'ü mensur olmak üzere 10 eseri vardır. Ancak ününü daha çok manzum eserleri yani şairliğiyle yapmıştır. Nabi'nin eserleri. 1. Türkçe Divan, Nabi'nin edebi kişiliğini ve düşüncelerini ortaya koyduğu en önemli eseridir. Nabi'nin en hacimli eseri olduğu kadar, klasik dönem edebiyatımızın da en hacimli divanları arasında yer alır. Eserin yazma nüshalarının çokluğunun yani sıra matbu baskıları da vardır.
Değişik nazım şekilleriyle yazılmış şiirlerin bulunduğu divanın başındaki 100 beyitlik Tevhid kasidesi, şairin geniş din ve edebiyat kültürünün izlerini taşır. İkinci Farsça Divançe, Divançe-i Gazeliyat, İfarisi, başlığı altında Türkçe divan içinde muamma ve lugazlardan sonra yer alır. Bazı kaynaklar Türkçe divanın sonunda bulunduğu için Farsça Divançe'yi ayrı eser saymazlar. Divançe'de 20 dolayında tahmis bulunmaktadır. 3. Hayriye, Nabi'nin ününü yaptığı en önemli eserlerindendir. Halep'te 1701 tarihinde yazılmıştır. Nasihatname türünde yazılmış olan bu didaktik Mesnevi-i Nabi, oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet için, onun hayatta izlemesi gereken yolu göstermek, ona öğüt vermek amacıyla yazmıştır. Nabi, eserinin adını Hayriname koyduğunu söyler. Ancak eser daha çok Hayriye adıyla tanınmıştır. Dönemin tarihi ve sosyal yapısını daha çok hiciv yoluyla tanıtan bilgiler vermesi bakımından da önemlidir. 4. Hayrabat, Nabi'nin Halep'te 1705 yılında yazdığı ikinci mesnevisidir. Aşıkane konulu eser, İranlı şair Feridüddin Attar'ın İlahinamesinden etkilenilerek yazılmıştır. Nabi, İlahiname içindeki bir hikayenin konusunu genişletip ilaveler yaparak ona meraklı bir macera romanı görünümü kazandırmıştır. 5. Surname, 4. Mehmet'in şehzadelerinin 1675 yılında Edirne'de yapılan sünnet düğününü anlatmak için yazılmış bir mesnevidir. Bu eserde Nabi, kendisinin katıldığı ve 15 gün süren düğünün eğlencelerini, ziyafetlerini, düğünde verilen hediyeleri anlatır. Edebiyatımızdaki surname türünün önde gelen örneklerindendir. 6. Tercüme-i Hadis-i Erbain, İranlı şair Molla Cami'nin 40 hadis tercümesinin Türkçe manzum tercümesidir. Eserde önce hadisler Arapça metinleriyle verilmiş, sonra da manzum çevirileri ve açıklamaları yapılmıştır. 7. Fetihname-i Kamaniçe, Gazavatname türünde yazılmış mensur bir eser olup 4. Mehmet'in 1671'de yaptığı ve sefere musahip Mustafa Paşa ile birlikte Nabi'nin de katıldığı Dehistan, Polonya, seferini, bu sefer sırasında Kamaniçe Kalesi'nin alınışını anlatır. 8. Tuhfetül Harameyn, Nabi'nin hac ziyareti sırasındaki yolculuk izlenimlerini konu edinir. Edebiyatımızın seyahatname türü örneklerindendir. Eser Nabi'nin hac ziyaretinden 5 yıl sonra 1683 tarihinde yazılmıştır. Nabi bu eserinde, İstanbul'dan Hicaz'a gidinceye kadar gezip gördüğü bütün şehirleri anlatır. 9. Zeyl-i Siyer-i Veysi, dini konulu olup siyer türünde yazılmış bir eserdir. Veysi'nin, Hazreti Muhammed'in doğumundan Bedir Savaşı'na kadar geçirdiği dönemde yaşadığı olayları anlattığı siyerine Nabi, Mekke'nin alınış bölümünü eklemiştir. Sanatlı bir dille yazılmıştır. 10. Münşaat, Nabi'nin yazmış olduğu özel ve resmi mektupları içinde bulunduran mensur eseridir. Dili, başka münşaatlarda olduğu gibi oldukça sanatlıdır. Nabi'nin bir gazeli, Gülstan, dehre geldik renk yok bu kalmamış. Saye, endaz, kerem bir nahıl, dircu kalmamış. Eylemişler, beşte dükkanın tabip bir rüzgar. Hokka, firuze, gerduğunda daru kalmamış. Teşleganın cakçak olmuş leb hahişgeri. Çeşme sar, merhamette bir içim su kalmamış. Kadrin anlar yok bilir yok her dur selcidenin. Şarşu, kabiliyette terazu kalmamış. Ceş, gamdan kande içsün iltica ehil, inniyaz. Kala, himmette nabi burcu baru kalmamış. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.